Fadime'nin mutfağından herkese merhabalar. Dızmana tarifimle geldim. Bir tepsi dolusu, üzerinin sosu ve yumuşak dokusu muhteşem olan bu göçmen çöreğini umarım sizler de denersiniz. Tarifimiz için videoya geçelim. Yoğurma kabıma bir paket instant maya ve bir yemek kaşığı toz şeker. Üzerine bir su bardağı ılık suyu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bir su bardağı yoğurdu, yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü 125 ml. Tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml. Unun önce bir miktarını ilave edip tahta kaşıkla karıştırdım. Ardından kalan unu ilave edip üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve geriye kalan hamuru elimle güzelce yoğurdum. Hamurumun üzerine poşet geçirip ardından da mutfak havlusuyla kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum 2 misli kabarıncaya kadar beklettim. Hamurumun havasını alırken de hamurumu toparlıyorum. Yani bir kez daha yoğurmuş gibi oldum. Böyle olursa hamurumuzun kıvamı daha güzel olur. Siz de bu şekilde güzelce hamurunuzu tekrardan toparlayabilirsiniz. Hamurumu hiç bekletmeden un serpiştirmiş olduğum masanın üzerine alıyorum ve 4 eşit parçaya ayırıyorum. Bezelerimi merdane ile açıyorum. Açarken de böyle kalan kısımları da elimizle düzelterek dikdörtgen şekli oluşturmaya özen gösterelim. Ve üzerine lor peynir serpiştiriyorum. Dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Hatta farklı iç malzemeyi de kullanabilirsiniz. Orijinal dızmanada genelde lor peynir kullanılmıştı. Ben de ilk kez yapıyorum bu tarifi açıkçası. Ben de orijinale uygun olması açısından lor peyniri kullandım. Sabitliyorum ve böyle kenarlardan da toparlıyorum ki kestiğimde her taraf eşit olsun ve 2 parmak ölçü alarak 2 parmak şeklinde hamur kartımla kesiyorum. Arkadaşlar ben hamurlarımı açarken sizlerden de küçük bir ricam olacak. İlk kez bu videoda benimle karşılaştıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberdar olursunuz. Ayrıca sizler bu çöreğe kendi yörelerinizde hangi isimlerle adlandırıyorsunuz? Bunu da yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Yöresel tariflerde herkes yöresine göre farklı isimlerle adlandırıyor. Sizler bu çöreğe hangi ismi veriyorsanız yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim.
Kullanmış olduğum fırın tepsisi ölçüsü 36 santim. Bu tarifle tam bir tepsi doldu. Bir tane bile fazla kalmadı. Fırın tepsimi yağladım. Fırın pişirme kağıdı kullanmayın ki çöreğinizin alt kısmı da güzel bir şekilde pişsin. Fırın tepsinizi yağlamanız yeterli olacak. Parmaklarımı sıvı yağa batırıp üzerine böyle baskı uyguluyorum. Bazı tariflerde hiç baskı uygulanmamıştı. Bu şekilde mayalanmaya bırakılmıştı. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben üzerine baskı uyguladım. Böyle daha güzel oldu. Ve yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Sosu için 2 yumurtayı bütün olarak kullandım. İyice çırptım. 1 su bardağına 1 parmak eksik kaymak ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt ve çeyrek çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Eğer tarifte kaymak kullanmayacaksanız kaymak yerine 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırının en alt rafına, bakın arkadaşlar ızgara bile yok, en alt rafa tepsimi yerleştiriyorum. Ve çok güzel bir şekilde tepsi dolusuna kabardı. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. İlk 20 dakikadan sonra altı kızardığını fark ettim ve ızgaramı bir üst rafa çıkardım. Tepsimi o şekilde yerleştirdim. Henüz daha sıcak. Doku testini size göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz. Sıcak olmasına rağmen ne kadar kolaylıkla ayrılabiliyor. Rahatlıkla parçalar birbirinden. Çok güzel oldu. Böyle fosur fosur yumuşacık süngerimsi bir dokusu var. Ve aşırı lezzetli sosundan dolayı. Kaymaklı sos da çok yakıştı. Umarım sizler de bu tarifi denersiniz ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok güzel oldu. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.